Çankaya Belediyesi adına selamlıyor ve hoş geldiniz diyorum. Tabii burada bugün güzel bir etkinlik için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Öncelikle bu etkinliğin temel sebebi Filipin ile Türkiye arasındaki uluslararası ilişkilerin tesis edilmesinin 70. yılın kutlanıyor olması. Tüm yıl boyunca etkinlikler yer alacak. Hani bizim de ev sahipliği yaptığımız etkinlikler olacak. Çankaya Belediyesi olarak Türkiye'nin en büyük ilçe belediyesi olarak ve tüm büyükelçiliklerde ev sahipliği yapan bir belediye olarak her ülke ile olan ikili ilişkileri son derece önemsiyoruz. Kültürel paylaşımları önemsiyoruz. Which hosts embassies within our district, and that is the biggest municipality in Ankara. Çankaya'da yaşayan Türklere farklı ülkeleri tanıtmak açısından önemsiyoruz. Hem de biz de aynı şekilde karşı taraftan da Türkiye'yi tanıtan etkinliklerde bulunması önemsiyoruz. İlk defa burada bu mutfakta bir etkinlik yapıyor olacağız. Çünkü Zübeyde Hanım tesisi çok yeni açtığımız bir tesis ve içinde çok kapsamlı mutfağı olan ve aslında Çankaya'da da örnek mutfağa sahip bir tesis. Yerlerimiz de var. İşlerinden bazıları birbirine tanıdığım, buraya kursa gelip hani çok güzel şeyler öğrenmiş arkadaşlar da var. Tabii ben bu tabloyu görünce memnuniyet duyuyorum. Öğretmenimiz, hocamız burada. Herkesin çok memnun olduğu, kendinin emeklerine çok teşekkür ediyorum bu anlamda. Evet. Yemeklerini tanıyacağız. Beraber bir pişirme etkinliğimiz olacak. Ben de keyifle içinde olmak istedim. Ve belirttiğim gibi böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Güzel bir şeylerin olmasını. It was a wonderful introduction. Çok iyi bir girişti. Çok teşekkür ediyorum. Now I will have to pronounce the names of the distinguished guests because I practiced very hard. Şimdi misafirlerimizin ismini söyleyeceğim çünkü çok çalıştım isimlerini doğru telaffuz edebilmek için. Deputy Mayor, okay, one moment. Deputy Mayor Gülsün Borguner. Belediye Başkan Yardımcısı Gülsün Borguner. Director of Cultural Affairs Şebnem Erol. Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Sayın Şebnem Erol. Okay. Officials of Çankaya Belediyesi, distinguished guests, colleagues from the Philippine Embassy, lovely people who have come to join us. Günaydın, merhaba, and mabuhay. Thank you, Beth. Mabuhay is a Filipino word that is actually meant to greet, to say goodbye, and to wish you well, good health, good life, and happiness. So please join me when I say mabuhay to you as I put my hand on my chest. Mabuhay, selamlama, vedalaşma ve özellikle iyi niyetlerde, dileklerde bulunmak için kullanılan bir Filipince kelimedir. Mabuhay!
You know, hospitable, happy, and sociable are just one of the words that will describe the Filipino people. Because we love to socialize, and like most of you, food is the center of our celebration. Misafirperver, mutlu ve sosyal sıfatları Filipinler halkını tanımlamak için kullanılan birkaç kelimeden birkaçıdır. Bunlar buradaki birçoğumuz gibi Filipinler halkı da sosyalleşmeyi çok sever ve yemek neredeyse her zaman sosyalleşmelerimizin, kutlamalarımızın merkezinde olmuştur. Filipino food is described as the original fusion. And if you can see also, the Filipino people are also described as the original hybrid because we come from different races. The Filipino food is influenced by Indian tradition, and so is our race. As you can see in most of our beauty contests, our people are Filipin mutfağı orijinal very much like the Turkish people, which is what I love about Turkey, the diversity and the friendliness of the people in Turkey. Gentlemen, it is my honor to introduce to you some of the Filipino dishes and pride. We actually brought with us the world-renowned Philippine mango. Taste is better than talk, I'm sure you agree, but before we go to the kitchen, allow me to thank those who have made this event possible. I'd like to thank Deputy Director of Cultural and Social Affairs, Mr. Murat Sachan. Kültür ve Sosyal İşler Müdür Yardımcısı Sayın Murat Saçan'a teşekkürlerimizi sunarız. Coordinator of Çankaya Houses, Mr. Murat Algan. Çankaya Evleri Koordinatörü Sayın Murat Algan. Subayde Hanim Social Center Administrative Officials, Ms. Zakine Iyijen, and Mr. Burak Çiftçi. Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi İdari Sorumluları Zekine İyican ve Sayın Burak Çiftçi. Did I pass the pronunciation? İyi telaffuz ettim mi? On our end, I also would like to thank the Philippine ambassador, who is sending his warmest regards, especially to the deputy mayor, who is our guest of honor at this time. I also would like to thank our consul Joy Banagolos, who unfortunately could not join us, and my assistant chef, Ms. Sheila Perez. I think she's busy in the kitchen, and our MC and translator who was with us all throughout the meeting, Ms. Yamor Artun, and of course the key of it all. I don't think this event would have been possible without her hard work and dedication. We have our cultural attaché, Ms. Sheila Solas. Please give them all a round of applause. Filipinler Elçiliğinden Sayın Büyükelçimize de hepinize selamlarını gönderdi. Özellikle Başkan Yardımcımıza teşekkür etmek istiyoruz. Bu etkinliğin fikrini ortaya atan konsolosumuz Joy Banagodos, yardımcı şefimiz Sheila ve çok bu etkinliği gerçekleştirmek için çok çalışan kültür ateşemiz Sheila Solas. With that, I say çok teşekkürler and mabuhay. Mabuhay. For about 3 hours, so that it can become pork tender. Once it's boiled, you will have to separate the meat and the broth so that you can put the broth in the refrigerator and have the fat on top and discard the fat. Şimdi et türü, öncelikle bunu bir gün öncesinden 3 saate yakın haşlıyoruz. Daha sonra et suyuyla eti birbirinden ayırarak buzdolabına koyuyoruz. Yağlarla karıştırdığı zaman ikisini birbirinden ayırıyoruz. Using to add as a sauce to the kare-kare is actually very healthy because it doesn't have any more fat. So it's good not only for your health but also for beauty. Et suyunun üstüne çıkan yağlarını ayırdığımız için bunu yemeğin içinde kullandığımız zaman çok fazla sağlık açısından faydaları var. Sadece sağlık açısından değil, aynı zamanda güzelliğe de eşdeğer olarak kullanılan bir malzeme. Okay, I trust that everyone has a recipe. Is that correct? Herkese malzeme listesi var mı? Tarif. Yok. Okay. Recipes will be distributed so that it will be easier for you to follow. You don't have to memorize the portions because we will give it according to the recipe. Biz size şu anda dağıtıyoruz zaten tarifleri. Oradan tarifi lütfen açabilirsiniz. Ön 10 sayfada olacak zaten. Okay, now you can also do that. It's only the kare-kare that I have the ingredients with me. So I have
Bu anauto çekirdeği dediğimiz yapacağımız yemeğin ana malzemelerinden bir tanesi. I believe you have this in your spice market as well. Bu sanırım yerel marketlerde de bulabileceğiniz. This is meant to provide not only color but also the smell. Sadece bu renk vermiyor, aynı zamanda koku da veriyor. So what we do with the anauto dish is that we have to cook it with oil and heat up the oil so that we can come up with the oil that we can use to saute the oxtail. Bu Mehmet Ali Bey, yağın siz içine koyup erkeklerden iki kişi karşıya geçseydi ya. Beyler siz de karşıya geçseniz. Görmeyeceğiz diye. Ha? Görmeyeceğiz diye. For the ingredients we have this one. This is probably not familiar with all of you. It is what we call the frick paste. Bu karides sosu dediğimiz bir sos. Muhtemelen siz buna aşina değilsiniz. These are small squares that have already been cooked. We normally saute it with garlic and oil. Bunu genellikle sarımsak ve yağla soteliyoruz. Zaten pişmiş hali bu. Okay, so these are the ingredients in total. We have peanut, which we ground, and when you put it in the blender, it becomes like this. So if you would like to do the shortcut, you can just use a peanut butter. Biz bu uyar kısımlarını ezdik ama eğer ufak ortadan geçirirseniz böyle kremsi bir kıvamı da gelebiliyor ya da direkt isterseniz yer kısmının şeyinde kullanabilirsiniz. But of course, it's always nice to have the fresh one so that you can have a texture on your dish. Ama tabii ki tazesini kullanırsanız daha lezzetli olacaktır. Now this is ground glutinous rice. If you don't have it here, which actually you can find in the Asian supermarket, just in case you don't have it, you can actually use cornstarch as a substitute. Bu yapışkan pirinç dediğimiz ürün, biz bunu birazcık ezdik. Bunu belki Türkiye'de bulamayabilirsiniz ama bunu elde etmek için nişasta da kullanabilirsiniz. I will start demonstrating how to cook the oxtail right now. By the way, the rest of the ingredients, the onions and the bay leaves, were actually put together with this oxtail when it was boiled. Defne yaprakları ve soğanlar pişirilirken yani haşlanırken bir gün öncesinden köşükler içine atılarak birlikte haşlanıyor. Şimdi başlayacağız pişirmeye. Dokunamazsa malayo pa. Oh, actually yes. For the vegetables, what we have right now is eggplant and string beans. Now, Yanında sunduğumuz sebzeler patlıcan, ıspanak ve fasulye. now for the vegetables, you can actually use the local vegetables that you have available in your market. Yanında koyacağımız It's a very versatile dish that you can use any vegetable that you have. bu sebzeleri kendi marketlerinizde, pazarlarınızda bulabileceğiniz herhangi bir sebzelerle de yanına süsleyebilirsiniz. Çok fark etmiyor ne konu. In fact, another version of the kare kare is the vegetable kare kare. So you can cook it with all vegetables. Bunu aslında vejetaryen olarak da yapabilirsiniz bu yemeği. Yani tamamen sebzelerle pişirilerek yapılan bir yemek o da. So this is our first dish, Bu bizim ilk yemeğimiz bugünkü. which everyone can have a try later on. Herkes daha sonra deneyebilir zaten. Tamam. Okay, now take the vinegar and mix the vinegar. Sirkeyi döküyoruz. Next will be the garlic. Mix the garlic with you. Sarımsakları karıştıralım. The black peppercorn. Bütün karabiberleri ekledik. Did you like the Philippine food that you just ate? Bu çok kısa olacak ve tek bir sorum var. Yediğiniz Filipin yemeğini beğendiniz mi? So my wife seldom cooks this in the house, as I told Mr. Murat, But since you think it is delicious, I will force her to cook every day in the house with this food. Murat Bey'le de paylaştığım gibi benim eşim bunu evde çok az yapıyor. Ama eğer siz çok beğendiyseniz ben de onun sürekli yapmasını isteyeceğim artık. And maybe here we can do this every month.
Belki burada da her ay yapabiliriz böyle bir etkinlik. But kidding aside, Şaka bir yana. yeah, kidding aside, I would like to thank you. The Philippine Embassy would like to thank you for hosting this event to introduce the delicious Philippine food. Filipinler Elçiliği olarak bu etkinliği burada yapmamızı sağladığınız için, Filipinler yemeklerini tanıtmamıza yardımcı olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Yeah, and this is not the only best that we have in the Philippines. Bu Filipinler'de yaptığımız çok güzel yemeklerden sadece bir tanesi, en iyisi bile değil. We have also the best beaches in the world. Bir de dünyanın en güzel plajlarına sahibiz. Second to the beaches of Turkey. Tabii ki Türkiye'nin plajlarının ikinci olarak. Yes, but maybe better. Belki daha da iyi olabilir. And also we have, just like you, we are very friendly and accommodating and also welcoming people. Bizim de sizin gibi çok güler yüzlü, arkadaş canlısı bir halkımız var. If you go to the Philippines, you might fall in love with handsome Filipino guys. Filipinlere giderseniz yakışıklı Filipin erkeklerine aşık olabilirsiniz. So please, if you miss us, just visit the Philippine Embassy in GOP, and also we would like to invite you to one day visit the Philippines. I am sure you would love it. I'm sure you will never forget it. Eğer bizi özlerseniz GOP'taki Filipinler Elçiliğini de davet etmek isteriz de her zaman uğrayabilirsiniz. Aynı zamanda Filipinlere de sizi davet etmek istiyoruz. Eminim çok beğeneceksiniz ve hiçbir zaman unutamayacaksınız Filipinler'deki deneyiminizi. Thank you very much and more power to you and to Chankaya. Mabuhay! Çok teşekkür